Alfred Joseph Hitchcock. 1899 yılında İngiltere'nin Essex kentinin Leytonstone kasabasında dünyaya geldi. Annesi Mary, Emma Jane ve babası manav dükkanı işleten William Hitchcock'tur. Ebeveynlerinin ikisi de yarı İngiliz, yarı İrlanda kökenlidir. Kendisinden büyük iki de kardeşi vardır. Jesuitler tarafından işletilen St. Ignatius Koleji'ne gitmiş ve katı bir Katolik olarak yetiştirilmiştir. İlk mesleği 1915'te Henley Telegraph ve Cable Company için çalıştığı değerlendiriciliktir. Sinemaya ilgisi tam bu işte çalıştığı esnada başlamıştır. Sık sık sinema dergileri okuyormuş ve film izlemeye gidiyormuş. Hitchcock sinemaya grafiker olarak başlamış. Setleri çiziyor ve sessiz filmlerde sahne aralarındaki yazıları yazıyormuş. Bu işe girdiği esnada daha sonra evlenince yengeyle tanışmış fakat o sıralar hiç konuşmamışlar. Always Tell Your Wife filminin yönetmeni hastalandığında filmi tamamlamak üzere yönetmen olarak seçilmiş ve yengeyle birlikte filmi tamamlamak için çalışmaya başlamışlar. Stüdyoların kapatılmasından dolayı prodüksiyon tamamlanamamasına rağmen 13 numaralı adlı filmi çekmiş ve yönetmen olarak ilk başarısını kazanmış. Aynı filmi daha sonra sesli olarak da çekmiş. 1925'te çok popüler bir Alman-İngiliz yapımı film olan Pleasure Garden'ı yönetmiş. Hitchcock adlı ilk kendine has filmini 1927 yılında çekmiş. Aynı yılın Aralık ayında Alma Reville ile evlenmiş. Bu evlilikten bir çocukları olmuş. Yönetmenlik başarısını 1938'de The Lady Vanishes adlı diziyle devam ettirmiş. Daha sonra çektiği Jamaica Inn adlı filmle şanı Amerika'ya kadar yayılmış. 1940'da Hollywood'dan gelen yönetmenlik tekliflerine kayıtsız kalamamış ve ailesiyle birlikte Amerika'ya göçmüş. Taşınmasına sebep olan teklif ise David Selznick'in teklifi olmuş. Saboteur filminden sonra yönetmenlik becerileri oldukça beğenilmiş ve yaptığı filmler kendi adıyla anılmaya başlanmış. Alfred'in Sapığı, Alfred'in Arka Penceresi gibi. Daha sonra üzerinde çalıştığı Cinnet film projesi esnasında Alma Reville felç geçirmiş ve ocaktan yere yürüyemez hale gelmiş. 1979'da yaşam boyu başarı ödülünü kazanmış. Aynı yıllarda Ernest Lehman ile The Short Night adlı bir filmin senaryosu üzerinde çalışmış fakat Lehman'ı daha sonra kovmuş. Senaryo yazım işini David Freeman'a vermiş. Bu film Hitchcock'un kötüleşen sağlık problemleri nedeniyle hiç çekilememiş. David Freeman senaryoyu Hitchcock'un ölümünden sonra yayınlamış. Angina hastasıymış ve 1979 yılına gelene kadar böbrekleri çoktan iflas etmiş. Bu yılın sonunda şövalye ilan edilmiş ve Sir unvanını kazanmış. 29 Nisan 1980'de böbrek yetmezliği sebebiyle uykusunda hayatını kaybetmiş. Cenazesi Beverly Hills'teki Good Shepherd Kilisesi'nde düzenlenmiş. Gelelim bu amcamızın filmlerinin tipik özelliklerine. Bu amcamız filmlerinin ilk 5 dakikasında görülmeyi seviyor. İlk 5 dakikasında görülmesinin sebebi de seyircilerin diyerek aklını başka yere vermesini istememesiymiş. Görülmesinin sebebi ise sadece bir gelenek. Filmlerinde banyolar bir komplo yeri olarak kullanılırmış. Özellikle Sapık filmindeki banyo sahnesi sinema tarihine geçmiş bir sahnedir. Filmlerinde yanlış adam veya yanlış kimlik temasını çok kullanmış. Genellikle başrol aktrisleri sarışın oyunculardan seçmiş. Filmlerde gerilim yaratmak için zıt çekimleri sık sık kullanmış. Örneğin bir araba sürme sahnesinde hem şoförün karşısından hem de şoförün bakış açısından çekilen sahneleri ard arda eklemiş. Böylece empatiyi artırarak sonradan olacak olayın etkisini yükseltmiş. Yine gerilim yaratmak için duvardaki gölgeleri sık sık kullanmış. Gerilim filmlerinin Hitchcockian olarak anılmasını sağlamış. Filmleri genellikle karakterlerin oldukça ilgisini çeken, izleyici için önemsiz fakat hikaye için önemli nesneler barındırırmış. Bunu söylerken Sapık filminde yatağın üstündeki 40.000 doları örnek vermişler ama bu bence seyirci için önemsiz bir şey değil. Çünkü o zamanın 40.000 doları şimdinin şu kadar 1000 dolarına tekabül ediyor. Açıkçası biz izlerken 40.000 dolardan gözümüzü alamadık. Olay örgüsüne odaklanılması için izleyicinin aşina olduğu popüler oyuncular oynatmış. Kötü adamların yakalanmak üzere olduğu anlarda izleyicinin kötü adamla empati kurmasını sağlamış falan filan. Hitchcock sinema tarihine damga vurmasına rağmen hiç akademi ödülü kazanamamış. Film setlerinde içtiği kahvenin fincanını geriye doğru rastgele fırlatıp kırılma sesini dinleyen bu değişik sinema insanının hayatı boyunca aldığı yegane ödül ölmeden 3 ay önce kraliçe tarafından şövalye ilan edilip Sir unvanını almasıdır. Ayrıca öldükten yaklaşık 32 yıl sonra Vertigo'nun çekilmiş en iyi film seçilmesiyle de onurlandırılmış. Gerisi gereksiz teferruat. Şu camı açın. Şu camı açın, çok sıcak oldu ya.